Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda uygun fiyatlı ama aldığımızda uzun yıllar götürecek kamera, performans ve ekran kalitesiyle de genel bir kullanıcıysak, telefonda çok yüksek bir beklentimiz yoksa 15 ile 20 bin bandı en mantıklı aralık diyebilirim. Yani 20 bin TL altı en iyi telefonları inceleyeceğiz ve burada çok fazla cihaza yer vermedim. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Sadece deneyimiyle ve fiyat performans olarak öne çıkan cihazlardan bahsedeceğim. Bu telefonların güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve sizce fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsam videoyu beğenmeyi ve abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi listemizin en güncel telefonuyla başlayalım. Burada Galaxy A36'yı görüyoruz. Tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan Galaxy A serisi bu sene bayağı değişti. Yani burada artık yeni bir tasarım anlayışıyla karşılaşıyoruz. Ve A36 ile A56 arasında tasarım olarak çok bir fark yok. Kamera modülü kasa yapısıyla oldukça benzer. Arka kapak cam, çerçeveler plastik. Burada serinin uygun fiyatlı cihazı olduğunu düşünürsem çerçevelerin plastik olması çok büyük bir eksi değil. Aynen A35 gibi ucuz, kalitesiz bir hissiyat vermeyecek. Buradaki plastik yapının kaliteli olduğunu söyleyeyim. Ekran tarafında 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Ve burada HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler yok. Parlaklık kısmında 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi Snapdragon 6 Gen 3'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz Snapdragon 7S Gen 2 ile oldukça yakın. Bu işlemci A35'e oranla %20 daha güçlü. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 60 FPS, orta yüksek arasında da 40-45 FPS'i rahatlıkla görebileceğiz. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 5 megapikselde makro kameramız var. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber titreşimsiz, sabit, stabil videolar çekebileceğiz. Buradaki en önemli detay yapay zeka kısmında nesne kaldırma, obje silme gibi özellikler artık A36'da da var. 5000 mAh batarya ve nihayet 45 Watt desteğiyle beraber geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada 15.000 bandında ekran kalitesi, tasarım ve batarya olarak bu fiyatlarda öne çıkan ve uygun fiyatlı Xiaomi cihazlar için de en mantıklı telefon Poco X7'yi görüyoruz. Kutudan aynen X7 Pro'da olduğu gibi silikon siyah bir kılıf, 45 Watt'lık hızlı şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu kutudan çıkıyor. Poco X7'ye baktığımızda diğer cihazlara benzemeyen özgün bir tasarımın kullanıldığını söyleyebilirim. Çerçeveler plastik, orta segment bir cihaz olduğu için malzeme kalitesini ben burada çok eksi olarak sayamayacağım. Ekran tarafında bu fiyat bandının en iyi telefonu desem kesinlikle yanlış olmaz. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazelemenin yanında Dolby Vision, HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Baktığımda ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı oldukça dengeli diyebilirim. Bu telefonu içerik tüketmek, dizi film izlemek için alacaksanız da gayet mantıklı bir tercih diyebilirim. Panel kalitesi üst seviye, desteklediği teknolojilerde amiral gemisi düzeyinde. Donanımda yeni nesil bir işlemci 4 nanometre MediaTek 7300'ü görüyoruz. Bu işlemciye 8 GB RAM, 256 GB depolama eşlik ediyor ve UFS 2.2 depolama biçimiyle geldiğini söyleyeyim. Antutu'da 650.000 puanları görebiliyoruz. Kamera tarafında X7 Pro ile aynı kameraları görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve OIS desteğine sahip. Sony'nin IMX882 sensörü burada da kullanılmış. Bu sensör 6 elementli lense gelirken 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksellik makro kameramız da var. Ön tarafta da 20 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 5100 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör çıkıyor. Yazılımda Android 14 ve HyperOS 2.0'ı görüyoruz. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Üçüncü sırada 20.000 TL altı benim favori telefonum Honor 200 önümüze çıkıyor. Tasarımsal olarak gayet şık ve boyutuna oranla ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.7 inç AMOLED Full HD
Plus, 6.7 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük, 435 ppi piksel yoğunluğuna sahip, 120 Hz tazeleme, DCI-P3 renk uzayı ve HDR desteğiyle birlikte geliyor ve bu ekran 4000 nit maksimum parlaklığıyla diğer rakiplerinden ayrışıyor. Donanımda Snapdragon 7 Gen 3'ü görürken 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile birlikte geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda da 60 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.9 diyaframa sahip. Ana kameramız 50 megapiksel f1.9 ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 50 megapiksellik telefoto kamerası. Ön tarafta da yine 50 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Video kısmında 4K 30 FPS OIS ile beraber güzel videolar çekebiliyoruz. 5200 mAh batarya ve 100 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 14 ve MagicOS 8.0 ile gelirken maalesef suya ve tuza karşı herhangi bir dayanıklılığı yok. Son sırada listelerimin vazgeçilmezi, eğer uygun fiyatlı bir amiral gemisi alternatifi istiyorsam ikinci nesil S21F'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş, 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede. 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve ikinci nesil S21F'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. Dostlar, şimdi en önemli kısım, bu cihazlar kime göre derseniz, eğer ben gündelik bir kullanıcıyım, benim için birinci öncelik güncelleme desteği ve batarya performansı diyorsan Galaxy A36 bu noktada mantıklı. A36 yeni bir telefon, 19.500'e çıktı. Şu anda fiyatı 19.000 lira gelmiş durumda. Bütçem 17.000 bandında, tasarımı güzel olsun, ekran kalitesi yüksek. Bu fiyat bandının en iyisini istiyorsam Honor 200 en mantıklısı. Ama Xiaomi bir telefon istiyorum, ısınmasın, tasarımı güzel, aynı zamanda batarya performansı ve ekran kalitesiyle beni üzmesin diyorsan Poco X7 de rahatlıkla alınabilir. Şu anki düşen fiyatlarıyla da 15.000 bandında en mantıklı cihazlardan. Kameranın video tarafı, işlemci performansı ve malzeme kalitesi olarak en iyi telefonu istiyorsam da ikinci nesil S21F'ye bu fiyatlarda en iyisi diyebilirim ki benim de uygun fiyatlı cihazlar içinde baktığımda 20.000 TL altı benim favorilerimden. Açıkçası listeyi genel olarak değerlendirirsem 15.000 ile 20.000 bandında hem kamera hem performans hem de deneyimiyle düşündüğümde en mantıklı telefonlar bunlardı. Eğer bütçeniz 20.000'in altında ve 15.000'den yüksekse bu cihazlar dışında bence başka bir telefona da bakmayın. Her yönüyle en iyilerden bahsettim. Bu telefonların güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.